Evrenin en küçük ölçeğine yani Planck ölçeğine iniyoruz. Gözünüzde canlandırmak zor. Çünkü bu ölçek atomun çekirdeğinden bile trilyonlarca kat daha küçük. Peki orada ne oluyor dersiniz? Uzay zamanın pürüzsüz bir kumaş gibi değil de adeta kaynayan bir kuantum köpüğü gibi davrandığını gözlemliyoruz. Planck uzunluğunda uzay sanki köpüren bir cadı kazanına benziyor. Sürekli oluşup yok olan minik baloncuklar ve tüneller. Neden en küçük ölçekte uzay böylesine delice köpürüyor? Bu soru bizi daha derin bir gizeme götürmektedir. Evren gerçekten enerji mi taşıyor yoksa bilgi mi? Hepimiz enerjinin ne kadar önemli olduğunu duymuşuzdur. Einstein'ın ünlü denklemi E eşittir mc kare, enerji eşittir kütle çarpı ışık hızının karesi aklımıza hemen gelir. Bu denklem kütle ve enerjinin birbirine dönüşebildiğini gösterir. Yani madde muazzam miktarda enerji barındırır. Fizik dünyası uzun süre evrenin temel para biriminin enerji olduğunu vurguladı. Peki ya bilgi? Birçoğumuza göre bilgi fiziksel olmayan soyut bir kavram. Sanki doğanın işleyişini pek etkilemeyen, sadece insanların kafasında kalan bir yan ürün gibi düşünebiliriz. Sonuçta bir ağacın büyümesi, yıldızların parlaması, gezegenlerin dönmesi enerji sayesinde olur. Bilgi ise kitaplarda veya bilgisayarlarda durur. Ama modern fizik son yıllarda bizi şaşırtan bir şey fark etti. Kuantum mekaniğinin temel ilkelerinden biri bilginin asla yok olmayacağıdır. Evrenin bir nevi hesap defterinde bilgi hep korunur der kuantum teorisi. Öte yandan Stephen Hawking'in ünlü çalışması ise kara deliklerin buharlaşırken içine düşen bilgiyi sildiğini öne sürmüştü. Bu ikisi aynı anda doğru olamaz. Bir yanda kuantumun bilgi korunur ilkesi, diğer yanda Hawking'in kara delik bilgiyi yok eder iddiası. Tam bir çelişki olarak bilim dünyasının karşısına dikildi bu durum. Fizikçiler yıllarca kara delik bilgi paradoksu dedikleri bu bilmecenin peşine düştüler. Bu araştırmalar sırasında ortaya çıkan çok ilginç bir bulgu, bilgi konusunda bakışımızı değiştirdi. Kara deliklerin entropisi kabaca içerdiği bilgi miktarı, meğer kara deliğin hacmiyle değil yüzey alanıyla orantılıymış. Bir düşünün, içerideki 3 boyutlu hacim değil, kara deliğin 2 boyutlu yüzeyi ne kadar büyükse o kadar bilgi barındırıyor. Bu sonuç holografik ilke dediğimiz şaşırtıcı prensibin doğuşuna işaret etti. Holografik ilkeye göre evrenin 3 boyutlu bilgisinin sınırındaki 2 boyutlu bir yüzeyde kodlanması mümkün. Yani tıpkı hologram gibi 2 boyutlu bir yüzey 3 boyutlu bir görüntünün bilgisini taşıyabilir. Kara delik örneğinde içerideki tüm bilgi sanki olay ufku denilen yüzeyde depolanıyor. Böylece Hawking'in buharlaşma sürecindeki bilgi tamamen yok olmuyor. Yüzeydeki kod aracılığıyla korunuyor. Bizim sezgilerimize ters gelen bu fikir fizikçilerin çoğunu önce şaşkına çevirdi. Sonra da acaba evrenin tamamı da bir hologram olabilir mi sorusunu sordurdu. Belki de içinde yaşadığımız evrenin tüm fiziksel süreçleri uzak bir kozmik yüzeydeki bilgi desenlerinin bir yansımasıdır. Henüz kanıtlanmamış olsa da bu fikir evrenin doğasını anlama çabamızda bilgi kavramını başrole koyuyor. Ünlü fizikçi John Wheeler bu bakış açısını yıllar önce şu sözle özetlemişti. It from bit, yani her şey bilgi bitinden, bilgi parçacığından doğar. Bilginin bu kadar temel olabileceği fikri bizi evrene farklı bakmaya itiyor. Hatta bazı bilim insanları evreni muazzam bir kuantum bilgisayar gibi düşünmeyi öneriyor. Örneğin Seth Lloyd adında bir araştırmacı evrenin toplam ömrü boyunca en fazla 10 üzeri 120 temel işlem yapmış olabileceğini hesapladı. 10 üzeri 120 yani 1'in yanına 120 tane sıfır yazın. Akıl almaz büyüklükte bir sayı. Bu hesap evrenin işleyebileceği muazzam bilgi miktarını gösteriyor. Tabii bu tür fikirler henüz teorik ama anlatmaya çalışılan şey şu. Enerji kadar bilgi de evrenin gidişatında rol oynuyor olabilir. Belki de bilgi soyut bir yan ürün değil, fiziksel gerçekliğin temel bir yapı taşı. İşte bu noktada enerji ve bilgiyi bir araya getirmeye çalışan radikal bir öneri sahneye çıkıyor. Bütün fizik alanlarını birleştirebilecek tek bir denklem fikri. F eşittir H çarpı E. Bu alışıldık bir formül değil, yeni bir hipotez. Hemen açalım. Bu denklemde E bildiğimiz enerji, F ise etki veya kuvvet, sonuç anlamında kullanılabilir. Asıl yenilik bu ikisini çarpan H alanı. H alanı ölçeğe göre değeri değişen bir tür kontrol alanı olarak düşünülebilir. Yani evrenin farklı ölçeklerinde farklı rollere bürünerek davranan bir etken. H sabit bir sayı değil, adeta bir bukalemun gibi ölçek değiştikçe fizik kurallarını ayarlayan bir sistem gibidir diyebiliriz. Küçük ölçeklerde başka bir kimliğe giriyor, büyük ölçeklerde başka bir kimliğe.
Kuantum ölçeğinde H alanı belki de bildiğimiz kuantum kurallarını, örneğin dalga fonksiyonu veya sistemin Hamiltonian'i dediğimiz enerji operatörünü temsil edecek şekilde davranıyor. Kara delik ölçeğinde ise H enerjinin bilgiyle ilişkisini kuran bir rolde. Mesela enerji akışıyla birlikte bilginin de akışını sağlıyor. Nitekim az önce bahsettiğimiz gibi kara deliğin yüzeyinde kodlanan bilgi belki de H alanının devreye girerek enerji bilgi dengesini korumasından kaynaklanıyor. Kozmolojik ölçeklerde en büyük ölçekte H bambaşka bir kimliğe bürünebilir ve evrenin genişlemesini etkileyen karanlık enerji gibi bir role soyunuyordur. Kısacası H ölçeğe bağlı bir kontrol düğmesi. Her ölçekte fizik yasalarını o ayara göre yeniden düzenliyor gibi düşünebiliriz. Bu F eşittir H çarpı E modeli iddialı bir şekilde diyor ki tek bir denklemle kuantum dünyasından kozmosun devasa ölçeklerine kadar her şeyi kapsayabiliriz. Uygun H formunu yani her ölçek için doğru ayar fonksiyonunu seçerek bildiğimiz tüm fizik yasalarını bu formüle sığdırmak mümkün olabilir. Tüm kuvvetleri ve etkileşimleri sanki bir bilgi akışı şeklinde enerji ile bilgi arasındaki etkileşim olarak yorumlayabiliriz. Şimdi tekrar en başta sorduğumuz o Planck ölçeği meselesine dönelim. Planck ölçeğinde uzay neden kuantum köpüğe dönüşüyordu? F eşittir H çarpı E modeline göre bu sorunun cevabı H alanının değerinde saklı. Ölçek küçüldükçe H öyle büyüyor ki denkleme baktığımızda F eşittir H çarpı E'de en ufak bir enerji bile devasa bir etki F meydana getirmeye yetiyor. Planck uzunluğunda H'nin değeri muazzam derecede yüksek olur. Hatta hesaplara göre Planck uzunluğunun tersinin karesi mertebesinde. Yani inanılmaz büyük bir sayı. Bu durumda uzay zamanı sakin bir elastik kumaş olmaktan çıkarıp Weyler'in tabiriyle köpüren bir cadı kazanına çeviriyor. İşte Planck ölçeğinde uzayın pürüzsüz durmamasının, sürekli dalgalanıp köpürmesinin sebebi bu. H alanı orada en yüksek seviyede, enerjiyle etkileşimi uzay zamanı kaynatıyor. Aynı bakış açısıyla kara deliklerin en uç iç yapısında da H alanı devrede olabilir. Belki H Planck seviyesinde bir tutarlılık sağlayarak bilgi kaybı paradoksunu çözüyor. Yani kara delik buharlaşırken enerji dışarı fotonlar vasıtasıyla çıkıyor. Buna Hawking ışıması deniyor. Ama H alanı sayesinde bilgi o enerjinin taşıdığı ince desenlerde korunuyor. Tamamen silinmiyor. Bu fikir test edilmesi zor bir hipotez fakat doğruysa doğanın bilgi defterinin tutarlılığını H alanı sağlamış oluyor. Genel bir perspektiften bakarsak bu model bize şunu söylüyor. İki parçacık çarpıştığında biz normalde enerji alışverişi oldu deriz. Kuvvetler etki etti deriz. Ama perde arkasında bir bilgi alışverişi de oluyor. Enerji mi daha temel, bilgi mi? Yoksa bunlar aynı madalyonun iki yüzü mü? Bu modelde enerji ve bilgi öylesine iç içe ki evrendeki her fiziksel süreç enerjinin taşıdığı bir bilgi işleme süreci gibi düşünülebilir. Enerji evrenin hareketini sağlayan yakıt ise bilgi de o hareketin planı veya şifresi gibi bir rol oynuyor. Peki bu cesur fikri destekleyecek herhangi bir kanıt veya deney var mı? Şu an için F eşittir H çarpı E modeli bir öneri. Bir kuramsal çerçeve. Fakat dolaylı yoldan bu fikirleri test etmeye çalışan deneyler düşünülüyor. Örneğin eğer uzay zaman en küçük ölçekte köpürüyorsa veya bir çeşit pikselli yapıya sahipse bunun meydana getireceği ufak titreşimleri arayabiliriz. Fermilab laboratuvarında yapılan holometer deneyi tam da bunu araştırıyordu. Uzay düzleminde bir holografik gürültü var mı diye bakıldı. 2 adet lazer interferometre kullanarak uzayın mikroskopik rastgele titreşimlerini tespit etmeye çalıştılar. Basitçe söylemek gerekirse uzay boşluğunun bir parça granüllü olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Eğer H alanı Planck ölçeğinde köpürüyorsa bu tür deney cihazları çok hafif bir titreme, cızırtı yakalayabilirdi. Holometer deneyi şimdiye dek kesin bir holografik gürültü saptayamasa da bu arayış bize sınırlar çiziyor ve ya varsa sorusunu canlı tutuyor. Bir başka yaklaşım evrenin ilk anlarından gelen kütle çekim dalgalarına bakmak. Büyük patlamadan hemen sonraki dönemde oluşan kütle çekim dalgaları evrenin Planck ölçeğindeki davranışına dair ipuçları barındırabilir. H alanının parmak izleri bu ilkel kütle çekim dalgalarında veya kozmik mikrodalga arka planı ışımasında gizlidir. Hatta kuantum bilgi teknolojileri bile ipucu verebilir. Diyelim ki H alanı gerçekten bilgi akışını kontrol eden temel bir şey olsun. O halde kuantum bilgisayarlar gibi cihazlar aşırı hassas ölçeklerde beklenmedik sınırlarla karşılaşabilir. Örneğin süper iletken kübitlerle yaptığımız hesaplarda belli ölçeklerde açıklayamadığımız gürültüler veya limitler çıkarsa bu belki doğanın bilgi işleme altyapısıyla ilgili olabilir. Bağlayacak olursak enerji ve bilgi evreni anlama yolculuğumuzda iki kritik anahtar. Biri olmadan diğeri düşünülemez. Sizce evrenin temel yapı taşı enerji mi, bilgi mi?
yoksa ikisi aslında aynı gerçeğin iki farklı yüzü mü? Evrenin yapı taşı gerçekten ne olabilir? Bu açık uçlu soruyla sizi baş başa bırakalım.